Bir meddah bir toplulukta terzilerle ilgili hikayeler anlatırken onların pek çok hilelerinden söz etti. Orada bulunanlardan biri adamın bu anlattıklarından çok etkilendi ve terzilere karşı öfke duymaya başladı. Zira böyle hileci kimselere tahammülü yoktu. Hikaye anlatan adama, "Ey bu hikayeyi anlatan meddah, şehrinizde hilede, hainlikte en usta terzi kimdir? Bu kadar şeyi bildiğine göre onu da bilirsin," diye sordu. Meddah böyle bir terzinin adını verip onun hile yapmadaki ustalıklarından bahsetti. Bunları dinleyen adam, "Bahse girerim ki benden bir iplik bile çalamaz," dedi. Orada bulunanlar bu öfkeli adamı yatıştırmaya çalıştılar ve "O terzi senden daha akıllı kimseleri bile kandırdı. Boşuna bahse girme. Onun hileleriyle sen de kendini kaybedersin," diye onu uyarmak istediler. Bu sözler üzerine adamın öfkesi daha da arttı. Onlara dolandırıcı terzinin kendisini asla kandıramayacağını iddia ederek şöyle devam etti: "Şu Arap atım sizde rehin kalsın. Benden hileyle kumaş çalabilirse at sizin olsun. Eğer hile yapamayıp çalamazsa siz bana bir at verirsiniz." Saf adam o gece kızgınlığından bir türlü uyuyamadı. Sabah erkenden bir atlas kumaşı alıp hilebaz terzinin dükkanına gitti. İçeri girip terziye selam verdi. Terzi hemen yerinden kalkıp "Merhaba, hoş geldiniz," diyerek adamın selamını aldı ve onu nezaketle karşıladı. Saf adama büyük bir ilgi ve hürmet gösterdi. Halini hatırını sordu. Böylece kendini ona sevdirdi. Adam gördüğü ilgi ve saygıdan memnun bir vaziyette elindeki atlas kumaşı terzinin önüne attı ve isteğini açıkladı. "Bana bu kumaştan savaş için bir kaftan yapmanı istiyorum. Belinden aşağısı bol, yukarısı dar olsun. Belden yukarısı dar olsun ki güzel dursun. Beni iyice sarsın. Fakat aşağı tarafı bol olmalı ki savaşta ayağıma dolaşmasın." Terzi baş üstüne diyerek kumaşı ölçtü. Kaftan için ne kadar gerekeceğini anladı. Sonra da adamı lafa tuttu. Hikayeler anlatmaya başladı. Cömertleri övdü, cimrileri yerdi. Adamı güldürmek için tuhaf tuhaf sözler söyledi. Bu arada da hızla makasını çıkarıp kumaşı kesmeye başladı. Bir taraftan da hikayeler, masallar ve komik şeyler anlatmaya devam etti. Adam ise terzinin anlattıklarına kahkahalarla gülüyordu. Zaten küçük olan gözleri tamamıyla örtülmüştü. Bu arada terzi kumaştan bir parça çalıp arkasına sakladı. Bunu Allah'tan başka hiç kimse görmemişti. Saf adam terzinin anlattıklarına öyle dalmıştı ki girdiği bahsi tamamıyla unutmuştu. Hatta terziye yalvarmaya başladı. "Latifelerin canıma can kattı. Gülünecek bir şeyler daha anlat." O hilekar terzi gülünecek başka şeyler de anlattı. Saf adam gülmekten katılıyordu. O böyle gülüp dururken terzi de kumaştan bir parça daha çalıp gömleğinin yakasından koynuna soktu. Adam 3. defa isteğini tekrar etti. "Allah aşkına gülecek bir şeyler daha söyle." Terzi öncekilerden daha güzel latifeler söyledi. Bunun üzerine adam da neşeyle kahkahalar atıyordu. Terzi fırsattan istifade ederek kumaştan bir parça daha çalıp tezgahın altına sakladı. Adam 4. defa yeni latife anlatmasını isteyince terzi dayanamadı ve adama şöyle öğüt verdi. "Behey adam, artık vazgeç. Gülme de nedir? Yeri mi şimdi? Zira bir latife daha anlatırsam vay haline. Sonra kaftanın daracık olur.
Hiç insan kendine böyle iş eder mi? Şimdi kahkaha atıyorsun ama eğer başına gelecekleri bilseydin güleceğine ağlardın.